Bugün tam 3 tane düşük puanlı sinema salonunu inceleyeceğiz. Salon ve tuvalet temizliği, koltuk rahatlığı, havalandırma ve klima, görüntü ve ses kalitesi, bilet fiyatları ve personel davranışını puanlayacağız. Bakalım gerçekten hak ettikleri puanları almışlar mı yoksa durum farklı mı? Bu salon 414 yorumdan 3,4 yıldız almış. Hazırsanız gelen en yeni yorumları okuyacağım. Hem klimalar çalışmıyor, hem koltuklar yırtık, hem kalite çok kötü, hiç net değil yazmış biri. Ve 1 yıldız vermiş. 10 yıl önce güzeldi de şimdi daha çok çocuk filmleri oluyor. Piyasaya göre uygun, salona bakım yenileme lazım deyip 3 yıldız vermiş. Yakın zamanda kalabalık bir grup halinde gittik. Çalışanların yaklaşım tutumu, tavırları ücretimizi karşılığında alıyormuşuz gibi değil de bize hayrına lütfediyorlar gibiydi. Hiç memnun kalmadık. Bir kişi daha koltuk köşelerinde bizden önceki insanların pislikleri var. Koltukların altında peçeteler var. Asla önermiyorum yazmış ve 1 yıldız vermiş. Bütün film resmen kapkaranlıktı. Görebilmek için kendimizi zorladık yazıp 1 yıldız vermiş bir kişi daha. Salon 1'deydik. İlk ve son gidişimiz oldu. Bu kadar pis bir sinema ortamı olamaz. Işıkları açmadılar. Ne girişte ne çıkışta. Kırık dökük her yer. Bastığımız zeminler yama yapılarak tahta konulmuş. Kazanın olmaması an meselesi. Kimseye tavsiye etmiyorum deyip 1 yıldız vermiş. Yani çocuğumu sinemaya götürmek ve ödüllendirmek istedim. Ceza vermiş gibi oldum deyip 1 yıldız vermiş. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Salonun koltukları kırık, sallanıyor. Rahat oturamıyorsunuz. Klima çalışmıyor. İçerisi aşırı daraltıcı. Bunaltıyor. Film bile izleyemiyorsunuz. Gitmeyin. 1 yıldız. Bakalım gerçekten yorumlarda dedikleri gibi mi? Merakla bekliyorum. Hazırsanız gidelim. İlk salonda izleyeceğim film Minyonlar. Öncelikle salon temizliğiyle başlayalım. Koltukların altına eğildiğimde bir sürü çöp ve mısır vardı. İlk başta belki sadece benim oturduğum sıramda vardır diye düşündüm. O yüzden filmin ikinci yarısında ön sıraya geçtim. Ama oraya baktığımda da durum pek farklı değildi. O yüzden temizlik konusunda 2 yıldız veriyorum. Bu arada bu sinema salonuna kendine ait tuvalet yok. AVM'nin ortak tuvaleti kullanılıyor. O yüzden buraya puan vermiyorum. Gelelim koltuk rahatlığına. İlk oturduğumda çok rahatsız hissettirmedi açıkçası. Ancak yaklaşık 2 saatlik filmin sonunda rahatsız hissetmeye başladım. Uzun süre oturunca çok da konforlu gelmedi o yüzden. Bir de salondaki birçok koltuk hasarlıydı. O yüzden koltuklara da 2 yıldız veriyorum. Şu an yazın ortasındayız ve yazın en önemli şeylerden biri klima ve havalandırma. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Salon çok fazla dolu değildi. Ben de dahil toplam salonda 6 kişiydik. O yüzden klimaların açık olmamasına ve yazın ortasında olmamıza rağmen içerisi bunaltacak kadar sıcak değildi. Ben kendi deneyimime göre puan verdiğim için bu konuda 4 yıldız veriyorum. Gelelim sinema salonunun en önemli şeylerinden biri ses ve görüntü kalitesi. Açıkçası ses sistemiyle ilgili dürüst olacağım, gayet yeterliydi. Ama perde gözüme birazcık küçük geldi ve parlaklığı bence yeterli değildi. Özellikle karanlık sahneleri olan bir film izlerseniz bence sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden görüntü ve ses tarafına 2 yıldız vereceğim. Gelelim bilet fiyatlarına. Salı günü 140 TL olması bence gayet iyi. Çarşamba günleri 160 lira, diğer günler öğrenci 180, tam da 200 lira. Açıkçası salı günü gidilebilecek tam bir fiyat performans salonu. Ama diğer günler 200 lira vermek için ben birazcık düşünürdüm açıkçası. O yüzden bilet fiyatına da 3 puan veriyorum. Gelelim personel davranışına. Personelle pek iletişimim olmadı. O yüzden personel konusunda pek fazla yorum yapmam doğru olmaz. Herhangi bir olumsuz davranışla karşılaşmadım. O yüzden 4 puan veriyorum. Film hakkında konuşmak gerekirse film bence keyifliydi. Çocukken de Milyonlar filmini ilk bu sinema salonunda izlemiştim. Bu yüzden yine aynı sinemayı burada izlemeyi tercih ettim. Özellikle filmin ikinci yarısında salondaki çocuklar kahkaha atıyordu. Bu da demek ki milyonlar hala çocukları güldürüyor. İkinci sinema salonumuz 882 yorumdan 3,6 puan almış. Bu arada çok düşük bir puan değil. Hazırsanız yeni gelen yorumları okuyacağız ama. Klima sorunca arızalı deniyor ama ne hikmetse 100 yorumdan 90'ı klimadan bahsediyor aylardır. Düşük kaliteli projeksiyonlar maliyetleri düşürmek için mümkün olan en düşük güçte çalışıyor ve parlaklık berbat yazmış. Keşke salonların içi de girişteki gibi güzel olsaydı. Bir kere koltuklar rahatsızdı. En kötüsü yaz sıcağında klima yoktu. Buram buram terledim. Bir kişi 5 yıldız vermiş. Keyifli bir sinema deneyimi yaşattığınız için teşekkür ederim. Koltuklar çok eski, yırtık, rahat, bel artan cinsten. Yazın sıcak olduğu ile ilgili gelen yorumlar harici de kışında çok soğuktu, buz gibiydi gibi gelen yorumlar da var bu arada. Koltuklar eski ve yırtık ve çok pisti. Temizlik ne zaman yapılmış belli değil. Ayrıca o kadar soğuktu ki bütün film boyunca montla oturduğumuz halde donduk yazmış biri. Asla gelmeyin, buz gibi. Salonlarda montla film izlemek zorunda kalırsınız. 1 yıldız. Bakalım biz neler yaşayacağız. Hazırsanız sinema salonuna gidelim. Öncelikle salon ve koltuklar temizdi. Kendi sıramı ve arka sıraları kontrol ettiğimde gözüme çarpan bir çöp olmadı. Ancak filmin ikinci yarısında başka bir koltuğa oturduğumuzda koltukların arasında birkaç tane mısır fark ettim. Ama kendi oturduğum koltuk tertemizdi. O yüzden çok fazla puan kırmak istemiyorum. Ve salon temizliğine 4 puan veriyorum. Bu arada bu sinema salonunda kendine ait tuvalet yok. AVM'nin ortak tuvaleti kullanılıyor. O yüzden yine tuvalet temizliğine burada puan vermiyorum. Koltuk rahatlığına gelecek olursak salon bomboştu. O yüzden ikili koltuklara rahat rahat oturabildik. Tam bir ortalama diyebiliriz. O yüzden koltuk rahatlığına 3 puan veriyorum. Belki birazcık daha rahat olabilirdi. Gelelim havalandırma ve klimaya. Yine bir önceki salon gibi salon boştu. O yüzden klimanın açık olmaması çok bir sorun yaratmadı. Tabi salon tamamen dolu olsaydı klima açılır mıydı veya durum değişir miydi onu bilemiyorum. Dediğim gibi ben sadece kendi deneyimimi puanladığım için buraya yine 5 yıldız veriyorum. Personel davranışıyla ilgili konuşmak gerekirse olumsuz hiçbir şey yaşamadık. Özellikle büfedeki abla gayet güler yüzlü karşıladı bizi. O yüzden yine 5 yıldız veriyorum. En önemlisi olan görüntü ve ses kalitesine gelecek olursak salona girer girmez perdenin büyüklüğü tatmin etti. Ses sistemi de oldukça başarılıydı bu arada. The Odyssey filmine gitmiştim. Bayağı atılan okları içimde hissediyordum yani. Ses kalitesi de mükemmeldi. Oğlum ben niye korktum lan?
İzlediğim filmin karanlık sahneleri çok fazlaydı. O yüzden keşke birazcık daha parlaklık yüksek olsaymış dediğim sahneler oldu. Ses ve görüntü kalitesine o yüzden 4 puan veriyorum. Bilet fiyatlarına gelirsek çarşamba günleri 160 lira bence gayet iyi. Diğer günlerde ise 230 lira. Ne çok ucuz diyebilirim ne pahalı diyebilirim. Bulunduğum şehir için tam bir ortalama bilet fiyatı oluyor. O yüzden 4 yıldız veriyorum. Bu arada sinemaya arkadaşım Burak'la beraber gittiğim için onun da puanlarını merak ettim. Salon temizliğine kendisi 3 puan verdi. Koltuk rahatlığına 4 puan. Havalandırma ve klimaya 4 puan. Görüntü ve ses kalitesine 4 puan. Bilet fiyatına 4 puan. Personel davranışına da 5 puan verdi. Film hakkında da konuşmak gerekirse açıkçası herkese hitap eden bir film olduğunu düşünmüyorum. Ama biz gayet beğendik. Zaten yönetmeni başarılı bir adam. Çok da fazla konuşmaya gerek yok yani bence o yüzden. Sıra geldi 3. salonumuza. Bu gideceklerimiz arasındaki en düşük puanlı. 132 yorumdan 2,2 yıldız almış. Bunu gerçekten merak ediyorum çünkü gittiklerimiz arasında en pahalı bilet de bu. Terleye terleye bir hal olduk. Rezillik, berbat bir yer. 1 yıldız. Hayatımda bu kadar reklama maruz kalmamıştım. Odyssey'i izlemek için gittik eşimle. Film başında 12-20 dakika. 12-20 dakika nasıl oluyor ya? Reklam yayını verildi. Üstelik film mozu verildikten sonra başlarken de 15 dakika reklam verildi. Toplamda 30 dakikaya yakın reklam izledik. Aynı filmi bugün İstanbul'da farklı bir sinemada izledik. Sadece 5 dakika reklam vardı. 1 yıldız. Normalde geçmişte bazı sinemalarda yaşadığım kötü deneyimler nedeniyle perdenin görünmeyecek kadar karanlık olması, koltukların oturulmayacak derecede pis olması ve bunun gibi sinema salonunda film izlemekten vazgeçmiştim. Obsession nedeniyle tekrar arkadaşlarla sinemalara şans verelim dedik. Gayet güzel bir deneyimdi. Perdeler bayağı parlak ve görünürdü. Ayrıca koltuklar da temizdi. Yani sinema için şu an gayet tercih edilebilir duruyor. Sadece mısırları biraz tuzluydu. Bir tık az tuzlu olsa güzel olurdu deyip 4 yıldız vermiş. Klimalar çalışmıyor. Gidip söylediğimde de çalışıyor dediler yalandan. Herkes ter içinde kaldı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Çalışanları kötü, sineması kötü, mısırları bayat 1 yıldız. Çocuk filminde 1 saat reklam oynatıyorlar 1 yıldız. Işığı biraz daha kısın. Radyodan dinler gibi kulak verelim sadece. Hoparlörler patlak. Aynı zamanda havalandırma yok. Umarım en kısa sürede iflas edersiniz. Verdiğim her kuruş haram olsun. Biri fazla sinirlenip 1 yıldız vermiş. Açıkçası kötü yorumları anlamadım. Ortam temizdi. Görüntü kalitesi çok iyiydi. Ses de gayet yüksekti. 5 yıldız. Sinema bilet fiyatları inanılmaz artmış. Ve salon aşırı pisti. Koltuklar mısır doluydu. Sinekler uçuşuyordu. Bu fiyata böyle bir hizmet verilmesi üzücü. Gitmeyin 1 yıldız. Yerler komple mısır. Sinemaya gideceğiz diye bir sürü günah girdik. Çok yazık 1 yıldız. Dün Avatar yeni filmi için gittik. Yarıda çıktık çünkü havalandırma berbat. Kokudan izleyemedik 1 yıldız. Bakalım biz neler yaşayacağız 3. salonda. Hazırsanız hızlan geçelim. İlk olarak hijyenden bahsedelim. Açıkçası salon gerçekten temizdi. Hatta şunu söyleyebilirim ki bizim filmimiz bittikten sonra temizlikçi ablalar salonu temizlemeye geldi. Yani her filmden sonra muhtemelen temizleniyor. Bir de ayrıca bu sinema salonunun kendine ait tuvaleti vardı. Tuvalet de temizdi açıkçası. O yüzden temizlik konusunda 5 yıldız veriyorum. Gelelim koltuk rahatlığına. Koltuklar açıkçası rahattı. Yatak gibi konforluydu, mükemmeldi tabii ki de diyemem. Önemli olan uzun film boyunca rahatsız etmemesiydi. Yaklaşık 3 saat filmin sonunda da öyle bir rahatsızlık yaşamadım açıkçası. O yüzden koltuk rahatlığına da 5 puan veriyorum. Gelelim yorumlarda en çok yazılan şeye, klima ve havalandırmaya. Açıkçası bu konuda ben de biraz endişeliydim çünkü Spider-Man filmi için salon bayağı doluydu. Ancak bana gelen seansta klima açıktı. Ya bana iyi güne denk geldi ya da bu konuda daha sonra iyileştirme yapmış da olabilirler. Ben kendi deneyimlerime göre puanladığım için 5 yıldız. Görüntü ve ses kalitesine gelecek olursak Team 3 salon arasındaki en iyisi buydu. Parlaklığı gayet yeterliydi. Hatta salona girer girmez arkadaşımla birbirimize bakıp Spider-Man'i iyi ki burada izlemeye gelmişiz dedik. Perdenin boyutu da gayet yeterliydi. Bu arada bu çektiğim video yan salona ait. Bizim salon bayağı bir doluydu. Milleti rahatsız etmek istemedim. Editlerken fark ettim bizim salon bir tık daha büyüktü bu arada. Kısacası görüntü ve ses kalitesi de gayet iyiydi. O yüzden yine 5 yıldız veriyorum. Lobi kısmından da bahsetmek istiyorum. Lobi kısmı bayağı bir genişti. Gittiğimiz salon arasındaki en büyük bekleme alanı buraya ait. Langırt vesaire vardı. Hatta Spider-Man maskesiyle salonda falan da dolaştık bayağı bir. Personel konusuna gelecek olursak çok fazla bir iletişimim olmadı. O yüzden bu konuyla ilgili çok fazla detaylı yorum yapmam pek doğru olmaz. Ve salonu temizleyen emekçi ablalar için 5 yıldız veriyorum. Gelelim bilet fiyatlarına. Şimdi burada değişik bir olay var. Biz Cuma günü gittiğimiz için 320 lira ödedik. Ancak şöyle bir durum varmış. Ben bunu sonradan öğrendim. Çarşamba günleri 160 liraymış. Hiç düşünmeden kesinlikle giderdim çarşamba günü. Böyle bir salon için bence gayet iyi. 320 liraya verdiğime de üzülmedim açıkçası. Hem film güzeldi hem salon güzeldi. O yüzden pişman olmadım. Bir de ben bir şey daha söylemek istiyorum tüm sinema salonları için. Bence güne göre fiyat değişikliğinden ziyade bir de koltuğa göre de fiyat değişikliği olması lazım. Mesela kenarlardaki ve önlerdeki tercih edilmeyen koltuklar daha uygun olmalı. Aynı fiyatta olmamalı. Tabii bu benim kendi düşüncem. Hani sen kimsin derseniz evet. Devam edelim. Her neyse dediği için bilet konusunda 5 yıldız veriyorum. Bu arada bir kişi reklamların çok uzun olduğu ile ilgili bir yorum yazmıştı. Sırf o yüzden dikkat ettim kaç dakika sürecek diye. İlk girdiğimizde yaklaşık olarak 7-8 dakika sürdü. Arada da 5 dakika sürdü. Bence gayet normal bir seviye bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sizce çok fazla mı bu süre? Kısacası bu salonla ilgili arkadaşımın da benim de puanlarımız tam 5 yıldız. 2,2 yıldızdan dolayı beklentimiz zaten çok düşüktü. O yüzden bu filmi açıkçası burada izlemek bizi mutlu etti.
Videoyu bitirmeden önce ufak bir şey daha değinmek istiyorum. Anlattığım her şey tamamen kendi kişisel deneyimime dayanıyor. İncelediğim sinema salonlarının hiçbiriyle herhangi bir işbirliğim veya reklam anlaşmam bulunmamaktadır. Zaten hiçbir salonun adını da o yüzden geçirmedim videoda. Bu arada sizin de videoda gördüğünüz kadarıyla görüşleriniz ve düşünceleriniz neler? Sizin de puanlarınızı açıkçası merak ediyorum. Ayrıca da Spider-Man filmiyle ilgili düşüncelerimi merak ediyorsanız şuradaki videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Sinema salonunda örümcek adam maskesiyle falan dolaştık. Güzel bir video oldu. Onu da mutlaka izleyin.